Hayal Lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Geçen yaptığım cupcake'lerimin üzerindeki süsleri kendimin yaptığını söylemiştim. Kendi yaptığım gıda boyasıyla renklendirdiğim ve sadece 2 ana maddeden oluşan pasta süslerimin yapımına yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak nohutumuzu bir gün önceden ıslatalım. 1 su bardağı nohutu kabımıza alıp üzerine geçecek kadar soğuk su ilave edelim ve üzerini kapatıp bir gece böyle bekletelim. Sabah olduğunda nohutun o gazlı sarı suyunu döküyorum ve nohutumu iyice duruluyorum. Nohutumu düdüklü tencereye aktarıp üzerine 2 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Düdüklü tencerem ses çıkardıktan sonra 20 dakika altı kısık bir şekilde pişiriyorum. Nohutlarım pişti. Bana sadece nohutun suyu lazım olduğu için nohutlarımı süzüyorum. Nohutlarınız soğuduktan sonra buzluğa atın. İster pilavda, ister çorbada, ister humus yapımında kullanabilirsiniz. Yukarıdaki linkte yer alan Kurabiye Evi adlı videomda Royalizing'i merenk tozuyla yapmıştım. Siz nohut suyu kullanmak istemezseniz merenk tozunu da internet sitesinden alıp kullanabilirsiniz. Ancak bağlayıcı olarak yumurta akını kullanmanızı önermem. Pasta süslerini uzun süre kullanmak istiyorsanız benim yaptığım gibi nohut suyu veya merenk tozu kullanın. Nohut suyunu soğumaya bırakalım. Ben de bu arada bir sıkma poşetinden 6 adet küçük sıkma poşeti elde ediyorum. Bunu daha sonra ayrı bir video olarak detaylı bir şekilde paylaşacağım. Pasta süslerimizin yapımına başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı pudra şekerini elekten geçiriyorum. Bardak ölçüm 200 ml'lik bir bardak. Nohut suyunun kokusunu bastırmak için de yarım çay kaşığı vanilya ekliyorum. Vanilyanın pudra şekeri ile iyice özleşmesi için karıştıralım. Şimdi pudra şekerimize nohut suyunu azar azar yedirerek ekleyelim. Ben toplamda 3,5 yemek kaşığı nohut suyu ekledim. Ben bu işlemi kaşıkla yaptım ama siz dilerseniz mikserle de yapabilirsiniz. Kaşıkla biraz yorucu oluyor. Ancak mikserle de biraz ortalık toz duman olabilir. Aslında bu merenk yani royalizing tarifi vejeteryan olanlar veya yumurta akı kullanmak istemeyenler veya merenk tozu kullanmak istemeyenler benim yaptığım gibi nohut suyuyla da royalizing elde edebilirler. Royalizing'im kıvam almaya başladı. Dilerseniz buraya kadar kaşıkla karıştırıp pudra şekerinin pütürlükleri kalmaması için mikserle devam edebilirsiniz. Karışımımı renklendirmek için 4 kaseye bölüştürüyorum. Royalizinglerimin kurumaması için üzerine ıslak bir bez örtüyorum ve renklendirme işlemine geçelim. Ben renklendirme için mavi, yeşil, pembe ve sarı renklerimi kullanıyorum. Gıda boyası olarak kendi yaptığım gıda boyalarımı kullanıyorum. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak gıda boyasının nasıl yapıldığını görebilirsiniz. İstediğim rengi elde edene kadar boyamdan azar azar ilave ediyorum. Boyamız sıvı ve doğal olduğu için çok fazla koymayın, akışkan bir kıvam elde edersiniz. Ve ilk rengimiz hazır. Hazırladığım külahın yarısına gelecek şekilde boyamı ilave ediyorum. Ben royalizing'imi 2 ayrı külaha koydum. Çok fazla koyarsanız üzerine bantlarken dışarı çıkabilir. Royalizing çok çabuk kuruyan bir madde olduğu için külahın yukarı kısmını katlayıp bantlıyorum. Ve diğer royalizing kaselerimi de renklendirip aynı işlemden geçiriyorum. Bu royalizing'imi de beyaz renkte olarak kullanacağım. Renklendirmiyorum. Burada size bir uyarım olacak.
Renklendirme yaparken kendi yaptığım sıvı gıda boyamı kullandım. Takdir edersiniz ki doğal gıda boyaları kimyasal boyalar kadar koyu renk vermiyor. Beyaz ve pembe rengim istediğim katılıkta oldu. Ancak yeşil, sarı ve mavi rengi elde etmek için daha fazla sıvı boyamdan ilave ettim. Bu nedenle daha akışkan bir kıvam oldu. Damla görünümünde akışkan kıvamı öneririm. Pürüzsüz bir damla şekli elde ediyorsunuz. Ancak çiçek, gökkuşağı veya çubuk süsler yapmak istiyorsanız daha katı bir kıvam elde edin. Akışkan olması süslerimi çok etkilemedi. Ama siz daha düzgün şekiller yapmak istiyorsanız size tavsiyem mesela pudra şekerinizi 3'e bölün. Her kaba 1 yemek kaşığından az nohut suyu ilave edin ve istediğiniz boyayı ekleyin. Hem rengi daha koyu olur hem de katı bir kıvam elde edersiniz. Burada tabii 3 renk elde edersiniz ya da akışkan olması sizi rahatsız etmezse videomdaki gibi de yapabilirsiniz. Ve royalizinglerim şekil vermek için hazır. Öncelikle fırın tepsimi ters çevirdim. Daha sonra üzerine bir yağlı kağıt serdim ve şekil verirken kaymaması için yağlı kağıdımı tepsiye bantladım. Sıkma torbamın ucunu kesiyorum ve hiç elimi kaldırmadan uzun şeritler yapıyorum. Sıktığınız bazı kısımlar kalın olursa hiç korkmayın. Onlarla da çok güzel pasta süsleri yaptım. Videomun sonuna kadar izlerseniz onları da görürsünüz. Uzun şeritlerim bittikten sonra şimdi çiçek yapımına geçiyorum. Çiçeklerde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yapraklarını pembeyle yapıp ortasına sarı renk sıktım. Şimdi de damla şekillerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi pembe rengim biraz katı olduğu için çiçek yapımına daha uygun. Eğer damla şekli vermek istiyorsanız akışkan olan royalizinginiz daha pürüzsüz bir kıvam elde edecektir. Artan royalizingimi de bir streç filmin üzerine şeritler halinde sıkıyorum. Daha sonra streci rulo yapıyorum ve yuvarlak uç kullandığım sıkma torbamın içerisine strecin ucunu kestikten sonra koyuyorum. Yağlı kağıdın üzerine yuvarlaklar sıkıyorum. Ben biraz burada çok yakın sıkmışım ve akışkan olduğu için birkaç tanesi birbirine yapıştı. Size tavsiyem uzak sıkın. Beyaz royalizingimle kenarlarına inci şeklini veriyorum. Pasta süslerimin şekil verme işlemi bitti. Size önerim pasta süslerinizi bir gece boyunca bekletin. O zaman daha güzel sonuç elde edersiniz. Kenarlarına inci görünümünü verdiğim pasta süslerimi ise ertesi sabah bir ters çevirip alt tarafının da kurumasını sağladım. Sabah olunca pasta süslerim kurudu. Yağlı kağıt üzerinde kuruyunca direkt kalkıyorlar zaten. Elinize aldığınız zaman parmağınızla hemen kırabilirsiniz zaten. Küçük çubuk pasta süslerinin şeklini veriyorum. Damla şekillerini verdiğiniz ve çiçek desenli ve diğer desenli olanlar ise parmağınızla ittirdiğiniz zaman hemen yağlı kağıdından ayrılıyor. Ben pasta süslerinde bu şekilleri verdim. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bazı kalın olan veya şu inci kenarlı çok birbirine yanaşan şeklini beğenmediğim süslerim vardı.
Onları da şöyle değerlendirdim, size kısaca anlatayım. O pasta süslerimi blenderdan geçirdim. Daha sonra bir elek yardımıyla eledim. Toz olarak gördüğünüz eleğin altında kalan kısım. Bu çakıl taşı görünümündekiler ise eleğin üzerinde kalan kısım. Pasta süslerinizi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Normalde royal icing yumurta akıyla yapılan bir üründür. Yumurta çiğ olarak kalacağından birkaç gün sonra bakteri üretimi başlar. Bu nedenle merenk tozunu alamayanlar ve çiğ yumurta akını da bakteri üretiminden kaynaklı önermediğim için nohut suyu kullandım. Farkındaysanız nohut suyu da aynı yumurta akını nasıl çırparsak kabarırsa pudra şekerini öyle kabarttı. Bu süsleri bir ay kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Gıda boyalarının rengi bir aydan sonra açılıyor. Ne de olsa doğal bir gıda boyası. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.